Herkese merhaba. Bugün sizi bir veterinerin otopsi masasında karşılaştığı akla hayale gelmeyecek bir biyolojik gizeme götürüyorum. Katil yün topları vakasına. Bu hikaye aslında çok masum görünen bir alışkanlığın nasıl olup da ölümcül bir silaha dönüştüğünü bize gösterecek. Şimdi şöyle bir an gözünüzün önüne getirin. Bir çiftliktesiniz. Birkaç koyun kimsenin anlayamadığı bir nedenle ölmüş. Nedenini kimse bilmiyor. Ama birazdan yapılacak bir otopsi var ya, işte o, bu sessiz ölümlerin ardındaki şok edici gerçeği ortaya çıkaracak. Otopsiyi yapan veteriner, koyunun içinde onlarca sert, yuvarlak cisimle karşılaştığında resmen şaşkına dönüyor. Kendi kendine, ilk başta ceviz zannettim ya da belki küçük olmamış bir portakal falan diye düşünüyor. Yani karşısındaki manzara o kadar tuhaf ki ilk bakışta hiçbir anlam veremiyor. Ama çok geçmeden gizem çözülüyor. Bunlar ne ceviz ne de meyve. Tamamen yünden oluşmuş, taş gibi sert toplar. İşte bu şok edici keşif asıl soruyu da beraberinde getiriyor. Bir koyun neden kendi yününü yer ki? Ve daha da önemlisi bu yün nasıl olur da onu öldürür? Evet, bu tuhaf yün yeme davranışının arkasında yatan tıbbi bir neden var. Bu kompulsif ve tehlikeli iştahın adı pika. Pika, aslında vücudun sessiz bir yardım çığlığı gibi. Hayvan, besin değeri olmayan şeyleri yemeye başlıyor. Yün, ip, hatta plastik poşetler. Bu anormal iştah, genellikle vücudun "bende bir şeyler çok eksik" deme şekli. Normalle anormal arasındaki fark işte bu kadar keskin. Sol tarafta sağlıklı bir koyunun neyi yediğini görüyoruz, sağ tarafta ise pika hastası bir koyunun adeta kendi sonunu hazırlayan şeyleri yediğini. Bu durum, hastalığın hayvanın içgüdülerini ne kadar tehlikeli bir şekilde saptırdığını çok net gösteriyor. Peki, bir koyunu bu kadar tehlikeli bir yola iten ne? Yani bu kendi kendine zarar verme davranışının arkasında yatan o gizli açlık tam olarak ne anlama geliyor? Cevap, gizli açlık dediğimiz bir durumda saklı. Yani koyunun karnı tok olabilir ama vücudu aç. Özellikle fosfor, çinko ve bazı vitaminlerin eksikliği bu tehlikeli dürtüyü tetikliyor. Hayvan aslında yün yemek istemiyor, vücudu çaresizce eksik olan besinleri arıyor ve içgüdüleri onu feci şekilde yanlış yönlendiriyor. Ama durun, bu denklemin tek değişkeni beslenme değil. Bazen sorun tabakta değil, hayvanın yaşadığı ortamda gizli. Çevresel faktörler de bu tehlikeli alışkanlığın fitilini ateşleyebiliyor. İşte bu nokta çok kritik. Uzun süre kapalı kalmak, aşırı kalabalıktan kaynaklanan stres ya da hep aynı şeyleri yemek, bütün bunlar bir koyunu yün yemeye itebilir. Bu da bize gösteriyor ki sorun sadece yemde değil, hayvanın genel yaşam koşullarında da olabilir. Neden sorusunu anladık sanırım. Şimdi sıra nasıl sorusunda. Peki, yenen bu masum yün, vücudun içinde nasıl oluyor da ölümcül bir silaha dönüşüyor? Süreç, adeta biyolojik bir felaket zinciri gibi işliyor. Önce yün yutuluyor, sonra midenin o sürekli çalkalama hareketi, bu yünü yiyecek artıklarıyla birleştirip trikobezoar denen sert toplara dönüştürüyor. Bu toplar büyüyüp sertleştikten sonra bağırsaklara doğru ilerliyor ve işte o zaman asıl felaket başlıyor. Daracık bağırsaklarda sıkışıp kalıyorlar. Durumun ne kadar ciddi olduğunu veterinerin bulgusu ortaya koyuyor. Ölen bir koyunun bağırsağında ard arda dizilmiş tam 4 tane taşlaşmış yün topu vardı. Düşünebiliyor musunuz? Bu toplar bağırsağı tamamen tıkamış, hatta yırtılmasına neden olmuş. Bir tane değil, tam 4 tane. Tıkanma bir kere meydana geldi mi, geri dönüş neredeyse imkansız hale geliyor. Hayvan korkunç ağrılar çekiyor, karnı şişiyor ve sindirim sistemi tamamen iflas ediyor. Bu da maalesef kaçınılmaz bir şekilde ölüme yol açıyor. Bu kadar korkunç bir tablonun en umut verici yanı ne biliyor musunuz? Bütün bu trajedi aslında tamamen önlenebilir. Çözüm karmaşık ameliyatlarda falan değil, basit ve etkili bir önleyici bakımda saklı. Çözümler aslında o kadar basit ve mantıklı ki, hayvanlara tüm besinleri içeren dengeli yemler vermek, mineral ihtiyaçları için yalama taşları koymak ve tabii ki stresten uzak, rahatça hareket edebilecekleri bir alan sağlamak. Bunlar basit ama gerçekten hayat kurtaran adımlar. Veterinerin şu sözü aslında her şeyi özetliyor. Otopsinin amacı sadece ölüm nedenini bulmak değil, aynı zamanda gelecekteki ölümleri de engellemek. Yani bilgi, korumanın ilk adımı oluyor. Peki, bütün bu hikayeden çıkarmamız gereken ana ders ne? Bir hayvanın sergilediği tuhaf bir davranış aslında bir karakter sorunu değil,
Genellikle beslenmesindeki ya da yaşadığı ortamdaki bir eksikliğin yansıması. Bu onların bizimle iletişim kurma şekli. Bu da bizi son ve çok önemli bir soruyla baş başa bırakıyor. Acaba hayvanlarda gördüğümüz daha nice tuhaf davranış, bizim fark etmediğimiz, yanlış anladığımız birer yardım çığlığı olabilir mi? Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.